Toyota, dokuma tezgahı üreten küçük bir aile şirketi iken otomobil sektörüne girdi ve dünyanın en büyük otomobil markalarından biri oldu. 1966 yılında yolculuğuna başlayan ve 50 milyondan fazla satılan Toyota Corolla, nasıl dünya otomotiv tarihinin en başarılı otomobili oldu? Toyota'nın ve Corolla'nın hikayesi başlıyor. Sakichi Toyoda 1867 yılında Japonya'nın Yamaguchi şehrinde dünyaya gelir. İlkokul eğitiminden sonra marangoz olan babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlar. 15 yaşına geldiğinde zeki ve yetenekli bir genç olan Sakichi, çevresindeki insanlara yardım etmek ve ülkesine hizmet etmek için yenilikçi fikirler düşünmeye başlar. Bir gün annesinin el dokuma tezgahında dokuma yaparken çok zorlandığını görür. İşte o an peşinde koştuğu fikri bulur. Eğer daha gelişmiş bir el dokuma tezgahı icat edebilirse birçok insana faydalı olabilirdi. Sakichi çalışmaya başlar. Marangozhanede fikirlerini çizimlere döker ve onlarca deneme yapar. Uzun çalışmalar sonucu icadını başarıyla tamamlar. Geliştirdiği dokuma tezgahı öncekilerden farklı olarak iki el yerine bir el gerektirir. Ayrıca dokuma kumaşının pürüzlerini ortadan kaldırarak kaliteyi artırır. Verimlilik ise %50 artar. Sakichi bu icatla 24 yaşında ilk patentini alır. Ancak dokuma tezgahı hala manuel olarak çalışıyordu ve Sakichi bu durumdan tatmin değildi. İlerleyen yıllarda bu icadını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışır. 1896 yılında Japonya'nın çelikten ve ahşaptan üretilen ilk otomatik dokuma makinesini icat etmeyi başarır. Buhar motoruyla çalışan makine üretim hızı ve kaliteyi çok büyük oranda arttırır. Aynı yıl Sakichi ve ortağı Toachi yeni geliştirilen otomatik dokuma makineleriyle pamuklu kumaş dokuyan bir fabrika kurarlar. Üretimden çıkan yüksek kaliteli pamuklu kumaşların ünü hızla yayılır. Sakichi'nin yeni icadı Japon tekstil endüstrisinde bir devrim yapar. Bu fabrikadan elde ettiği gelirle 1899 yılında dokuma makineleri üretmek için yatırımcılarla birlikte Igata Sokai adlı şirketi kurar. Kısa sürede başarılı olan şirkette kendini icatlarını geliştirmeye atar. İlerleyen yıllarda Japonya'da yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle şirket batmanın eşiğine gelir. Sakichi şirketin kaynaklarını araştırma geliştirmeye harcadığı için finansal sorunlara yol açmakla suçlanır. 1910 yılında kendi şirketinden istifa etmeye zorlanır. Sakichi şirketini, çalışanlarını ve icat ettiği makinelerin haklarını dahi kaybeder. Emekleri heba olan Sakichi, Toyota Sokai adlı şirketi kurar ve burada kendini araştırmalarına ve icatlarına atar. Bu yıllarda dünyadaki dokuma makinelerinin gelişimini yakından görmek için Amerika'ya seyahat eder. Amerika'daki endüstri gelişiminden çok etkilenir. İlgisini en çok çeken şey Amerika'da gittikçe yaygınlaşmaya başlayan otomobil olur. Otomobil Sakichi için yeni bir hayalin ve vizyonun kıvılcımı olur. Japonya'ya döner ve Amerika seyahatinden aldığı ilhamla tekrar kararlı ve sıkı bir şekilde çalışmaya başlar. 1918 yılında Toyota dokuma fabrikasını kurar ve kumaş üretmeye başlar. Buradan kazandığı düzenli gelirle otomobil üretme hayalini gerçekleştirmeye yoğunlaşır. Üniversiteden yeni mezun genç bir mühendis olan Sakichi'nin oğlu Kiichiro bu yolda ona katılır. Kiichiro'nun tek hedefi babasının hayalini gerçekleştirip Japonya'nın ilk otomobilini üretmekti. 1929 yılında Sakichi full otomatik dokuma makinesinin patentini 1 milyon yen karşılığında satar. Bu parayı tek bir şartla oğluna teklif eder. Bütün parayı otomobil üretimi araştırmasında kullanmak kaydıyla. Kiichiro işe babası gibi Amerika'daki otomobil üreticilerini ziyaret etmekle başlar. Seyahatinden otomobil üretebileceğine ikna olarak döner. Japonya'da 1925 yılında General Motor, 1929 yılında ise Ford otomobil fabrikası kurmuştu. Amerika'dan ithal edilen otomobil parçaları bu fabrikalarda montajlanıyordu. Ford ve GM yıllık 28 bin adet üretim yapan Japon otomobil marketinin büyük çoğunluğunu kontrol altına almıştı. 1933'te bu fabrikalarda çalışmış mühendisler istihdam edilerek Toyota dokuma fabrikasında otomobil departmanı kurulur. Bir yıl sonra büyük bir azimle çalışan ekip Japonya'nın ilk motor prototipini üretmeyi başarır.
1935'te ise ilk otomobil prototipi üretilir. Araca A1 ismi verilir. A1'de 3.4 litre 6 silindirli 62 beygirlik motor kullanılır. Tip A adı verilen motor 1933 model Chevrolet Master motorundan tersine mühendislik çalışması yapılarak kopyalanır. 4 kapılı sedan olan otomobilin gövdesi ise Chrysler üretimi DeSoto Airflow modelinden kopyalanır. Aracın şasi ve elektrik aksamı ise Ford'dan kopyalanır. Sakichi'nin hayalini oğlu Kiichiro gerçekleştirmiş ve Japonya'nın ilk otomobilini üretmeyi başarmıştı. 1936 yılında seri üretime geçmeye hazırlardı. Dokuma fabrikası otomobil üretim fabrikasına dönüştürülür ve yeni şirketin ismi Toyota Motor Şirketi olur. A1 modeli üzerinde küçük değişiklikler yapılır ve yenilenen araç Model AA ismiyle üretilmeye başlanır. Dönemine göre oldukça modern görünen araç, otomobile olan talebin arttığı Japonya'da kısa sürede başarılı olur. Bir yıl sonra Toyota ikinci model olan Model AA'nın üstü açık versiyonu Model AB'yi üretim bandından çıkartır. 2 yıl üretimde kalan ve sadece 380 adet üretilen otomobil çoğunlukla Japon ordusu tarafından satın alınır. Ayrıca şirket, Japon ordusunun kamyonet ihtiyacını karşılamak için 380 adet Model G1 adı verilen bu kamyoneti üretir. Model AA 1943 yılına kadar üretilir ve 7 yılda 1400 adet satış yapar. Toyota'nın ilk dönemlerinde satışlarının düşük olmasının nedeni 1939 yılında başlayan 2. Dünya Savaşı'ydı. Savaş boyunca Toyota, Japon ordusu için kamyon üretir. Savaşın sonlarına doğru yenilmeye başlayan Japonya'da çelik kıtlığı yaşanır ve Toyota fabrikalarından biri bombalanır. Şirket büyük bir krizin içine girer. Savaştan sonra Amerika, Japon üreticilerin otomobil üretmesine izin vermez. Bu nedenle Toyota sadece kamyon üretmeye devam eder. Şirket 2 fabrikayı kapatmak ve 1600 çalışanı işten çıkarmak zorunda kalır. Bu krizden sonra Kiichiro Toyota şirketinden istifa eder. Şirketin başına Kiichiro'nun kuzeni Eiji Toyota geçer. 2 yıl sonra Amerika otomobil üretimine izin verir. 1947'de Toyota, Volkswagen Beetle modelinden esinlenen Toyopet SA modelini üretim bandından çıkarır. 1 litre motora sahip 2 kapılı araç ekonomik sorunlar nedeniyle yalnızca 500 adet üretilir. 1950'nin başlarında Kore Savaşı nedeniyle Japonya ile müttefik olan Amerika, Toyota'ya 1000 adet kamyon siparişi verir. Üretim kapasitesini hızla arttıran şirket, finansal olarak toparlanmaya başlar. Eiji Toyota'nın liderliğindeki şirket tekrar otomobil üretimine yoğunlaşır. Toyota'yı global bir üretici yapmak isteyen Eiji, üretim hattını geliştirmeleri gerektiğinin farkındaydı. Bunun için motor bölümünün şefi olan Taiichi Ohno'yu görevlendirilir. Taiichi kariyerine Toyota dokuma fabrikasında başlamıştı ve Sakichi Toyota gibi verimliliğini artırma konusunda büyük bir tutkuya sahipti. Eiji Toyota ve Taiichi Ohno üretim hattını her açıdan incelerler. Büyük çabalar sonucu üretimdeki her prosesi mükemmel hale getirirler. Üretkenlik ve verimlilik maksimum seviyeye çıkar. Şirket ilerleyen yıllarda her global firmanın örnek alıp uygulayacağı Toyota üretim sistemini oluşturur. Bu sistem gelecekte şirketin başarısındaki en büyük neden olacaktı. 1952 yılında Toyota, önceki modellerin aksine tamamen kendi tasarımları olan bir otomobil üzerinde çalışmaya başlar. Şirketin yeni bir gövde ve şase geliştirmesi gerekiyordu. Ayrıca o yıllarda asfaltsız, bozuk ve dar Japon yollarında ilerleyebilecek kadar dayanıklı, aynı zamanda konforlu olması gerekiyordu. 3 yıl sonunda yeni model Toyopet Crown ismiyle üretim bandından çıkar. 4 kapılı sedan olan otomobilde 1,5 litre 48 beygirlik motor kullanılır. Aracın ekonomik olması için küçük bir motor tercih edilmişti. Ekonomik olmasına rağmen oldukça modern görünen araç Japon otomobil pazarında büyük etki yapar. Model Japon halkının yanı sıra devlet kurumları ve taksi firmaları tarafından talep görür ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşır. 2 yıl içinde Toyota, Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi olur. Japonya'daki başarıdan sonra Toyota gözünü global pazara çevirir. İlk hedef, otomobil pazarının hızla büyüdüğü Amerika olur.
Amerika'da güçlü motorlu, büyük, yerli otomobillere karşılık Avrupa'dan ihraç edilen küçük sınıf otomobillerin sayısı hızla artmaktaydı. Benzin fiyatlarının artmasıyla tüketiciler ekonomik ve yakıt tasarruflu araçlara yönelmeye başlar. Toyota böyle bir dönemde ekonomik, az yakan Toyopet Crown'la Amerikan pazarına girmenin en doğru zaman olduğuna karar verir. Şirket 1958 yılında büyük beklentilerle Amerika'da satışa başlar. Toyopet Crown $2000'dan satışa çıkarılır. Ancak beklentilerin aksine ilk yıl yapılan satış 300 adede bile ulaşamaz. İkinci yıl ise 1000 adet satış yapılır. Büyük bir hayal kırıklığı yaşanır. Bu başarısızlıktan sonra Toyota Amerikan pazarından çekilme kararı alır. Toyopet Crown dar, bozuk Japon yollarında çok iyi bir araçtı. Ancak geniş otobanlara sahip Amerikan yollarında yüksek hızlara ulaşamaz, aşırı ısınır ve çok yakıt tüketir. Şirket, başarısızlığın nedeninin bu olduğunu anlayınca Amerikan yollarına uygun bir otomobil üretmeye karar verir. Toyota 1957'de Toyopet Crown'u geliştirir ve yeni geliştirilen model Toyota Corona adıyla üretilmeye başlanır. Aynı yıl şirket Corona modeli ile tekrar global pazara yönelir. Araç Tayvan'a ve Avustralya'ya ihraç edilir. Bir yıl sonra Toyota, Japonya dışındaki ilk fabrikasını Brezilya'da açar. 1960'ların başında Toyota, global pazardaki payını arttırmak için yeni bir model üzerinde çalışmaya başlar. Uzun çalışmalar sonucu dünya otomobil tarihinin en başarılı otomobillerinden biri olacak olan Toyota Corolla 1966 yılında üretim bandından çıkar. Corolla ismi Latince'de küçük taç anlamına geliyordu. İki kapılı olarak üretimine başlanan modelin 4 kapılı ve station wagon versiyonları da üretim bandından çıkar. 1.1 litre 59 beygirlik motora sahip araçta 4 ileri vitesli şanzıman kullanıldı. Corolla tüketicilere yeterli performansı, konforu, lüks sayılabilecek özellikleri ekonomik fiyata sunar. Ekonominin hızla geliştiği ve insanların alım gücünün yükseldiği Japonya'da araç büyük talep görür. Aynı yıl Corolla Avustralya'ya ihraç edilmeye başlanır. 2 yıl sonra Avustralya'da Toyota fabrikası faaliyete geçer. 1967'de dayanıklılık ve soğuk hava koşulları testini geçen Corolla, Kuzey Amerika'da satışa çıkarılır. 1970'de 1 milyonuncu Corolla üretim bandından çıkar. Aynı yıl şirket araçta 1.2 litrelik 73 beygirlik motor kullanır ve otomatik vites seçeneği de sunmaya başlar. 1972 yılında Corolla'nın 1.6 litre 113 beygir motora sahip spor versiyonu üretilmeye başlanır. Performansı, kaliteyi, dayanıklılığı, ekonomik fiyata sunan Corolla, global pazarda da büyük bir etki yapar. Özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı ve petrol krizinin olduğu 1970'lerde yakıt tasarruflu ve ekonomik araç hızla yüksek satış rakamlarına ulaşır. 1970'lerin sonlarında dünya çapında 10 milyondan fazla Corolla satılmıştı. Corolla'nın satış başarısıyla Toyota, dünyanın birçok bölgesinde fabrika kurmaya devam eder. 1997 yılında 23,5 milyon satılan Corolla, 23 milyon satılan Volkswagen Beetle modelini geride bırakarak otomobil tarihinin en çok satılan otomobili olur. Günümüze kadar 50 milyondan fazla satılan model, tarihin en başarılı otomobili olurken, Toyota'yı en büyük otomobil markalarından biri yaptı.